Merhaba. Gençlerimizin durumunu merak edenler için bugün İstanbul Barosu'yla yapmış olduğumuz toplantıda aldığım notlardan bir kısmını paylaşmayı düşünüyorum sizinle. Çünkü bence halkın artık bilmesi gereken bazı şeyler var. Amerika'da karışıklıklar varmış, Trump'la Erdoğan görüşmüşler, Netanyahu'yla aralarını düzeltilmiş, protestolar devam ediyormuş vesaire. Tabii ki gündem çok başka bir yerde ama biliyorsunuz en büyük derdim bu süreçte gençler. Çünkü anayasal haklarını kullandılar, anayasal düzeni bozmaya kalkışmadılar ve usulsüz bir şekilde tutuklandılar. İşkenceye de maruz kaldılar. Arkadaşlardan da dinleyip kendi tecrübelerimle birlikte size bazı önemli bilgiler aktarmak istiyorum. Önce vatan emniyete getirildiler. Vatan emniyette de işte terör şubeye mi gittiler, güvenlik şubeye mi gittiler. Avukatlar oradan oraya çok koşturmuşlar. Gönüllü olarak avukatlar katıldığı için birçoğu çok genç avukatlar. İstanbul Barosu yönetimi de şu anda 4-5 aylık bir yönetim olduğu için bu tarz konularda tecrübeli olmayabiliyor. Onun için tabii ki çok büyük desteği olsa da bazı ufak eksiklikleri de olduğu konuşuldu ve bu eksikliklerin çok kısa bir süre içerisinde giderilmesi için bazı planlar da yaptık. Bir grup öğrencinin 4 gün boyunca gözaltında tutulduğu bilgisi ulaştı bize. Ciddi anlamda kötü muameleye maruz kalmışlar. Birçoğu da dövülmüş ancak doktora yanında polisle gittiği için, polis de doktor muayenesine girdiği için, çelik kuvvet zaten kapının önünde beklediği için usule uygun bir şekilde muayene olamamışlar. Adliyeye gittiklerinde de avukatlar da şiddet görmüş. Mesela bir meslektaşımızın boğazı sıkılmış, başka bir meslektaşımızın kafasına arkadan jopla vurulmuş. Şu bilgi çok önemli, işkencede zaman aşımı yoktur. İşkenceye uğradıysanız en azından kayda girmesi adına şikayette bulunmanızı öneriyorum. Bunu biz insanlara nasıl duyursak, işkence gördülerse bu polis memurlarının tespiti için nasıl bir yol izlemeliler, işkencede zaman aşımı yoktur diye billboardlara mı yazdırsak artık dedik. Yüz tanıma sistemleriyle alakalı olarak BTK'ya zaten suç duyurusunda bulunulmuş. Hepsi Silivri'ye geçtiler, farklı koğuşlarda kalıyorlar. Örneğin Saraçhane'den 2 tane çocuk, bir tane sıkıntılı bir tiple diyelim, aynı koğuşa girmiş. Bu kişi o çocuklardan birini gece uykusunda boğmaya kalkışmış, 2 defa boğmaya kalkışmış gencimizi. Ve bunun üzerine gençler gardiyana şikayette bulunmuşlar. Yani bu gece biri ölecek, ya o ölecek ya biz öleceğiz şeklinde bir adamın koğuşu değiştirilmiş. Ve yine Saraçhane'den gelen bir başka grup gencimizin bulunduğu koğuşa almışlar o adamı. Burada ciddi bir tehlike söz konusu. Gençlere çok fazla avukat gidiyormuş görüşmeye. Diyorlar ki biz artık uykumuzdan oluyoruz, dinlenemiyoruz, zaten nöbetleşe yatıyoruz. Yani sürekli birileri bizimle görüşmeye geldiği için rahatsız oluyoruz demişler. Dolayısıyla artık hangi gence hangi avukat bakıyor, sadece o bakacak şeklinde bir planlama yapılacak. Benim dosyamla kim ilgilenecek, benim ailemle kim temas geçiyor gibi çocukların tabii bazı kaygıları oluşmuş. İddianamesi yazılanlar var, hatta duruşma tarihi belli olan bile var. Bir kısmı diyorlarmış ki biz çıkalım eylemlere devam edeceğiz, avukatlar da bizimle gelsin. Bu arada işkencenin önlenmesine dair İstanbul protokolü var. Buna da üyeyiz. Suç Ceza Mahkemesi'nde bazı avukatlar duruşma salonundan kovulmuşlar. Yine Mahir Polat konuşuldu. Çünkü biliyorsunuz hem yüksek tansiyon hastası hem kalp hastası, anjiyolar geçirmiş. Bugün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ölmesini istemiyoruz. Milli değerlerimize, vatanımıza sahip çıkan Mahir Polat'ın ölmesini istemiyoruz. Bu arada boykotla alakalı açıklama yapan kişiler olmuştu. Anayasal haklarını kullandıklarını hatırlattılar oyuncularımız. Anayasal haklarımızın bu şekilde artık vatandaş tarafından da bilinmesi ve kullanılması bence güzel bir şey. Demokratik bir toplum haklarını bilen bireylerden oluşur. Lütfen haklarınızı araştırın, savunun. İstanbul Baromuzun, Tüketici Hakları Komisyonu ve Kültür Sanat Komisyonu'nun açıklamaları var. Onları da okuyabilirsiniz. Sosyal medya hesabını lütfen takip edin. Bazı gençlerimiz bu evlerden toplama şeklinde yapılan gözaltılardan o kadar korkmuşlar ki birçoğu artık böyle 10 kişilik, 15 kişilik gruplar halinde birlikte kalmaya başlamışlar. Yani toplumsal bir korku süreci içerisinde gençlerimiz boğmaya çalışmış olayım. İple boğmaya çalışmış bu arada. Teröristsiniz siz, polislere taş attınız gibi sözler söylenmiş. Şimdi bu gençlerin hem işkenceye maruz kaldığını, hem tacize, hem kötü muameleye, hem işte açlık vesaire çok kötü şartlar yaşadıkları için aslında post-travmatik bazı sendromlar göreceğiz bu insanlarda ileride. Bu nedenle aramıza katılan zaten bir adli psikolog da vardı. Kendisi de bunu söyledi. Hem gençlerle konuşacak avukatlara bir travma mağduruyla nasıl konuşulmalı, travmayı tekrar tetiklememek ve ona kendisini daha iyi hissettirmek için, hem de bu travmanın duyanı olan
avukatlara hani nasıl bir psikolojik destek sağlanabilir ve bunlar hakkında bazı işlemler yapılması konuşuldu. Şu anda tutuklu bulunan gençlerimiz için psikolojik destek sağlanması gerekiyor. İstanbul Tabipler Odası'nın da muayenelerde çevik kuvvetin hastanede bulunmamasıyla alakalı olarak görev düşüyor. Bundan sonra sanıyorum İstanbul Barosu'nun kriz masası cep telefonu şeklinde olacak veya bir WhatsApp hattı şeklinde olacak ki istediğiniz şekilde hani fotoğraf, video gönderebilin. İstanbul Barosu bünyesinde bir toplumsal olaylar çalışma bölgesi kurulması planlandı. Yine bir komisyon oluşturulacak. Bu işkence ve kötü muameleleri raporlayacak 48 saat içerisinde. Sonrasında da yaklaşık bir hafta sonra bir artık basın açıklaması yapılacak ve özellikle adil yargılanma ve kötü muameleyle, işkenceyle alakalı topluma bilgilendirme geçileceğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz vizeler başladı, hatta vizeleri boykot eden öğrenci arkadaşları da oldu ama bununla alakalı olarak okul yönetimleriyle de konuşulmuş ve okullar o zaman okulunu dondursun gibi saçma sapan yani olmayacak söylemlerde bulunmuşlar. Dolayısıyla evet vizeleri boykot etmekten başka hiçbir çareleri yokmuş. Bunu anlıyorum. Teşekkürler. Aslında şimdi vatanda devam eden şeyin kötü muamelenin daha da arttırılmış bir dozu olduğunu görüyoruz ve Ekrem İmamoğlu zaten vatana alındığında yani işte burayı da İBB'ye verin biz burayı çok kısa bir süre içerisinde güzelleştiririz gibi bir şey söylediğinde bana çok tatlı gelmişti onun için. Burada gözaltındakilerin kuru ekmek yemesine biz artık o kadar alışmışız ki çünkü o kadar insan hakkı ihlali var ki bunları artık kanıksamamaya ve gözlemci avukatlar yerleştirmeye karar verecek İstanbul Barosu. Yine suç ceza sorgularında da işte kısıtlılık kararı olmamasına rağmen bazı tutanaklar olduğunu ve hakimlerin bu tutanaklara göre karar verdiğini söyledikleri size okuyamıyorsunuz ama biz görüyoruz, biliyoruz dediklerini yine avukat arkadaşlarından duymuş oldum. Ayrıca savcılar dilekçe de kabul etmiyormuş. Kesinlikle de şu anda tutuklu bulunan gençlerimizin arasında vejetaryen olan, vegan olan, çölyak hastası olan, dolayısıyla gıda seçmek mecburiyetinde olan insanlar mevcut. Beslenmeyle alakalı gerçekten sıkıntılar hala devam ediyor. Kantin kapalı olduğunda da zaten avukatlar tarafından kumanya verilmiş, ayıptır söylemesi diyerek zaten TBB Yönetim Kurulu üyesi bir avukat meslektaşımız bunu dile getirdi. Hala durumları kötü, hala iyi değiller. Zaten tutuklu olarak iyi olmalarını beklemiyoruz ama cezaevi koşulları çok insanlık dışı şu anda. O nedenle serbest bırakılmaları gerekiyor. Hani Gazze'de open air prison diyorlar ya o şekilde hepimizin aslında gözaltında olduğunu, içeri alınmayanın göz hapsinde olduğunu, içeri alınanın da kötü muameleyle hayattan soğutulup işkenceye zaten maruz kaldığını Esad'ın rejimine benzetiyorum. Yani görüşüne uymayanları tek tek cezaevine atayım, yıllarca yatsınlar gibi zalimce olduğunu düşünüyorum. Bu hakimler ve savcılar hakkında da işte görevi kötü kullanmaktan, görevi ihmalden, suç duyurusunda bulunulması, gerekli adli ve idari makamlara şikayetlerinin gerçekleştirilmesi konusunda kararlar alındı. Ancak biliyorsunuz SSK'nın üyelerini kimlerin atadığını. Dolayısıyla hani ne kadar başarılı olur bilmiyorum ama sürecin takipçisi olacağız. Son olarak gözaltı sürecinde uzun boylu sakallı bir tipin tacizine uğrayan bir genç kızımız vardı. Robot resmi çizdirip çizdirmediğini merak ediyorum. Onun dışında gündeme dair hiçbir yorumda bulunmayacağım şu an. Sadece bu yine haklarımız videolarına vesaire devam edeceğim. Çünkü gerçekten haklarımızı bilmeye ihtiyacımız var. Ve haklarımız sadece bildiğimizde değil, kullandığımızda işe yarıyor. Ve işe yarayacağı günler yakın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.